Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir akşamda daha size evime misafir etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Efendim, bugün sizlere farklı bir şey yapmak istedim. 2021 yılında okuduğum 107 kitaptan bahsedeceğim. Bu yıl neler okudum, neleri çok beğendim, neleri hakikaten beğenmedim. Muhakkak okuyun dediğim kitaplar hangileri olacak ya da okumasanız da çok şey kaybetmeyeceğiniz dediğiniz kitaplar olacak. Aynı zamanda yeni yazar keşiflerim olacak. Hangi yazarları bu yıl keşfettim ve okumaktan büyük haz aldım, bunlardan bahsedeceğim. İstiyorsanız hiç vakit kaybetmeyelim, direkt olarak konuya girelim. Efendim, bu yıl benim için hakikaten okumasam da olur ya da okuyup hayal kırıklığına uğradığım bazı kitaplar var. Onları ben hemen sizlerle paylaşayım. Ondan sonra diğer kitaplara geçelim. Birincisi, hani bu yıl okudum ama hayal kırıklığına uğradım dediğim birinci kitap Jean Christopher Grange'ın e, Küllerin Günü. Yani güzel bir roman, çok da eleştirmemek lazım ama Grange'ın diğer kitaplarına göre bir hayal kırıklığı yaşadığımı söyleyebilirim. O Grange'ın o şeytani zekası, o insanı şaşırtan üslubu bu kitapta biraz zayıf kalmış gibi geldi. İlk eleştiri kitabım buydu. İkinci kitap ilginç bir kitaptı benim için. Sonuncular. Büyük bir heyecanla başlamıştım kitaba. Bu kitapta da dünyada insanlığı yaşayan son insanların hayatlarını anlatıyordu. Dünyada bir felaket var. Kitap aslında, hikaye beni çok başta yakaladı. Ve büyük bir heyecanla almıştım. Büyük bir heyecanla okumuştum ama sonuna doğru finalini hakikaten beğenmediğim kitaplardan birisiydi. Amin Malov hakikaten benim çok beğendiğim, her kitabın bir başyapıt olarak gördüğüm bir yazar. Birçok kitabında birçok arkadaşıma tavsiye ettim ve okuttum ve çok iyi geri bildirimler aldım. Ama maalesef bu Empedokles'in Dostlar isimli kitapları diğer kitaplarından biraz geride kalmış gibi. Yani okunabilir ama çok da bir Amin Malov'un o muhteşem eserleri gibi bir beklenti içine girmeyin. Bir başka bu yıl okuduğum, ya keşke almasaydım dediğim, boşuna para verdim dediğim bir kitap da bu Mutluluk kitabı. Kitabın ismi Mutlu Olunacak 500 Şey. Ben bu yıl mutluluk üzerine bir roman yazmak istiyorum. Bir felsefi roman yazmak istiyorum. Ne kadar mutlulukla alakalı kitap ve felsefe kitap varsa satın aldım. Bu da onlardan birisiydi. Şöyle bir şey, daha çok çocuklar için bir kitapmış. Bu da benim hatamdı belki. Kitabın içerisini zaten göremedim. İnternetten satın almıştım. Yani böyle çocuklarınız okutabileceğiniz bir kitap olabilir ama bir yetişkin olarak bu kitaba lütfen para vermeyin. Bu yıl hakikaten benim için çok önemli bir şey vardır. Her yıl yeni bir yazar keşfetmek, yeni yazarları bulmak benim için çok önemlidir. Zaten beğendiğim yazarların tüm kitaplarını alırım ve okurum. Ama hiç tanımadığım bir yazarı ilk defa okuyorsam hakikaten o benim için çok önemlidir. Bunların içinde bir de şurada bir kitap var. Bunu da buraya alalım. Özür dilerim. Bunlar öneri kitaplarımdı. Bunu da en alta koyayım. Bu yıl yeni keşfettiğim 3-4 tane yazarımız oldu. Bunlardan birincisi İnan Çetin'in Vade isimli kitabı. Bu Dersim olaylarını anlatan bir kitap. Zaten yazar kendisi de Tuncelili. O dönem yaşananlar, insanların çektiği acılar, yaşadığı travmalar, memleketten kopan insanlar. Bir taraftan bir göç romanı, bir taraftan bir katliam romanı, bir taraftan bir dram romanı. Yani içinde aradığınız her şey var. Hakikaten okurken de insanın, en azından benim öyle oldu, canımı acıtan, içimi burkan bir kitap oldu. İnan Çetin'in kitabı bu yılki favori kitaplarımdan ve yeni keşfettiğim bir yazar. Kendisini tebrik ediyorum. Hakikaten bu kitabı da öneriyorum. Bu kitabı sevgili dostum Tolga Akkuş önermişti. Daha doğrusu yazar önermişti. Yazarımız Ekrem Özdemir'in Şehir ve Modern isimli kitabı da bu yıl en çok dikkatimi çeken kitaplardan birisi oldu. Finike'deki bir portakal kitap topluluğumuz var. Oraya da bu kitabı önermiştim. Bu yılın en çok beğenilen kitaplardan birisi oldu. Ekrem Özdemir bu kitabında birçok şehirden bahsediyor. İşte burada Petersburg'la başlıyor. İstanbul, Viyana, Prag, Varşova, Berlin vesaire İstanbul'u anlatıyor. Bunu anlatırken de o şehirde yaşamış yazarlar, şairler vesaire, bunların hayatları nedir, ne değildir, o şehre ile ilgili neler yazmışlar, o şehri nasıl anlatmışlar ve o şehrin ruhunu nasıl değiştirmişler, bununla alakalı muhteşem bir eser olmuş. Ben yine Ekrem Özdemir'i yeni bir yazar olarak listeme ekliyorum ve bundan sonra çıkacak olan tüm kitaplarını da büyük bir merakla okuyacağımı şimdiden biliyorum. Efendim, bu yıl belki birçok kişi biliyordu ama benim için yeni bir keşif oldu. Bir yazarımız var, Mustafa Çiftçi. Kendisi, evde televizyon yok, ben çok takip edemiyorum ama TRT'de Gönül Dağı isimli bir dizi varmış galiba. Ben bir izlemek istedim. Birinci bölümüne baktım ancak 3 saat kadar sürdüğü için dizi izlemekten vazgeçtim. Çünkü çok uzun dizi izleyemiyorum. Ama Mustafa Çiftçi'nin bu iki öykü kitabı hakikaten muhteşem. Bu kitaplarda Yozgat anlatmış ama bunu anlatırken dostlarım sanki bizim köyü anlatmış. Yani bizim köyde de yaşanan, beni çocukluğuma götüren çok tatlı hikayeler var.
Şunu söyleyebilirim. Mustafa Kutlu'dan sonra hakikaten okumaktan büyük keyif aldım. Birkaç öykücüden birisinde Mustafa Çiftçi listesine ekledim. Bu yıl keşfettiğim yazarlardandı. Benim için yazar keşfetmek çok önemlidir. Yine dostlarım şöyle bir kitap var. Baskısı yok. Muhtemelen nadir kitapta bulabilirsiniz. Yazarın kendisiyle tanışıyorum ama ya tanıştığım için burada bundan bahsetmiyorum. Daha bu kitaptan sonra kendisiyle tanıştım. Halil İbrahim Balkaş Beyefendi'nin Bir Zamanlar Gömbesi'nde bir kitabı var. Yazarın bunun dışında 3-4 tane daha yazılmış kitabı var diye hatırlıyorum. En azından benim ulaşabildiklerim onlardı. Bu Elmalı'yı, Antalya'yı, Gömbe'yi, Göçerli'yi ve o dönemde yaşanan yaklaşık 40-50 yıl önce yaşanan çocukların hayatları, sosyal hayatı, panayırları vesaire anlatan çok tatlı bir kitap olmuş. İçi neredeyse tamamına yakını gerçek öykülerden oluşmuş. Özellikle Antalyalılara bu kitabı okumasını tavsiye ediyorum. İnşallah yazarımız da bir gün kanalımıza misafir ederiz. Bu da bir tane torpil yapalım artık. Yeni yazarımız Arif İsa Akten, Benim Oğlumun Şiir kitabı yayınlandı. İsmi Gece 2. Hakikaten Arif kendi oğlum diye söylemiyorum. Güzel şiirlerle girdi piyasaya diyelim. Ve burada ilk şiiri var Arif İsa'nın. Sınıf arkadaşlar. Arif şu anda 22 yaşında. İki sınıf arkadaşını maalesef trafik kazasında kaybetti. Ahmet ve Tarık. Allah rahmet etsin. Onlar için de yazdığı bir şiir var. Onu ben sizlere burada paylaşmak istiyorum. Şöyle başlıyor şiir. Ahmet ve Tarık'a. Hava soğuk değil mi? Zaten hüzünlü geceler hep soğuk olur. Hoş geldin eski dostum, hoş geldin her zamanki gibi. İlkbaharda açan ilk çiçekten, sonbaharda düşen son yapraktan. Denize karşı demlenmiş çay kokusundan ve gülen bir çocuk kadar hoş geldin. Ama hiç şansın yok. Kalkıp sana sarılmam ya da başını sana çevirmem. Lütfen selam verme almam ve kanatların sana ne kadar yakıştığından bahsetmem. Gülümsemen tüm yıldızlardan aydınlık, bunu bu gece benden duyamazsın. Şimdi renkli kelebekler uçuyordur etrafında. Kokusu geliyor kanat çırpışlarının. Turkuaz ve yeşilin, bir o kadar da denizin. Hiçbir kelebeğin ismini sormayacağım. Gel otur istersen. Yorulmam dersen ayakta bekle. Sadece gitme. Kalkıp sana sarılmayacağım. Tekrar gidersin diye korkumdan. Ne olur gitme. Hoş geldin diye kavuşur, elveda diyemeden ayrılırsak, hani iki kelam etmeden lütfen gitme. Sana yazmak, sana sarılmak gibi burası senin köşkün. Benim bitmeyen şiirim olsun. Gitme. Bekle, toplanalım beraber gideriz. Bak mahcup doğuyor güneş. Zaten hüzünlü gecelerin sabahı hep mahzun olur. Bekle bizi eski dostum, bekle. Hiçbir şey hoş gelmiyor eskisi gibi. Bu da Arif İsa'nın şiir kitabıydı. Bunda çok genç yaşta Allah rahmet etsin onlara kaybettiği, iki sınıf trafik kazasında kaybettiği iki sınıf arkadaşının yazdığı şiiriydi. İnşallah Arif İsa'dan da yeni şiir kitapları bekliyoruz. Evet bu yıl farklı olarak bir de şöyle bir bölüm oluşturdum programımda. İkinci defa okuduğum kitaplar. Hani bu kitapları yıllar önce okumuştum. Onlardan ilki Sophie'nin Dünyası. Bu yıl ben şöyle bir şey yaptım. Felsefi bir roman yazmayı planlıyorum. Bunun için hazırlıklar yapıyordum ama geçmişte de okuduğum, yazmayı düşündüğüm türe yakın kitapları yeniden okudum. Bu kitabı yaklaşık herhalde yanlış hatırlamıyorsam 25 yıl önce ya da 20 yıl önce üniversitede okumuştum. Ve ikinci defa okuduğumda hakikaten büyük bir zevk aldım. Eğer felsefeye merakınız varsa ve felsefeye bir giriş yapmak istiyorsanız ilk kitap olarak dostlarım Sophie'nin Dünyası'na başlayabilirsiniz. Bu felsefe tarihi üzerine bir roman, Gardner'ın felsefe tarihi üzerine bir roman. Çocuklarınızla okutabilirsiniz. Çok temiz, çok nezih ve hakikaten öğretici bir kitap. Yine dünyada milyonlarca satan bir kitap Paulo Coelho'nun Simyacı. Her ne kadar az önce bu yazarın bir başka kitabını gömsek de Okçunun Yolunu, bu kitap hakikaten benim için tam bir başyapıttır. Aslında beni etkileyenlerden birisi de bu kitapla alakalı. Biliyorsunuz bu kitabın ilk baskısında da belirtir. Yazar onu Mesnevi'den, Mevlana'nın Mesnevisinden bir öyküden esinlenerek bu romanı yazdığından bahseder. Gerçi daha sonra onu ilk baskıda kaldırdı ama daha sonra yıllar sonra İran'daki bir konferansta evet ben bu kitabı Mevlana Hazretleri'nin Mesnevisinden aldım, esinlendim diye yazdığını belirtir. Müthiş bir romandır. O yüzden dünyada milyonlarca sattı. Hem bu kitap açısından hem Mevlana'yı anlamak açısından
Ben herkese öneriyorum. Bu kitabı da yaklaşık 20 yıl önce okumuştum. Diğer kitabımız da dostlarım, hakikaten pandeminin en büyük yararı bu oldu. Böyle hacimli kitapları okuyabildik. Bakıyorum bir kitap kaç sayfaymış yaklaşık. Bu kitabı okurken sefil oldum. Toplamda 1600-1700 sayfalık bir kitap. Hugo'nun Sefillerini okumuştuk. Hugo'nun ben 20 yıl önce, yine 25 yıl önce üniversite yıllarımda e, daha sadeleştirilmişti galiba. Bir başka yayın evinden okumuştum bu kitabı. Ama bu tadı, bu zevki alamadığımı düşünüyorum. Ya da aradan uzun yıllar geçtiği için de olabilir. Hakikaten iyi bir çeviri okumak çok önemli. Ben özellikle dostlarım çeviri kitapları okuyorsanız İş Bankası birincisi, ikincisi Yapı Kredi Yayınları'nı öneriyorum. Çünkü bazen okuduğunuz kitaptan hiçbir tat, hiçbir zevk almıyorsunuz. Sefiller hakikaten muhteşem bir eser. Okumayanlar varsa hemen okusunlar. Mesela burada Victor Hugo bu romana ilginç bir şekilde 2 ya da 3 karakter sokmak için yaklaşık 70-80 sayfa bir Waterloo Savaşı'ndan bahsediyor. Orada yaşananlardan bahsediyor. Ne bileyim buradaki romanın meşhur kahramanı birçoğunuz duymuştur. Jean Valjean'ın bir yerde Paris'teki lağımlara, kanalizasyon sisteminin içine kaçıyor. Ve 30 sayfa sadece Paris'teki kanalizasyon sistemini anlatıyor burada. Gibi hakikaten roman hem çok sağlam, çok üzerine çalışılmış. Dünyanın en büyük yazarı olmak nasıl bir şey? Hakikaten bu okuduğunuz zaman bunu anlayabiliyorsunuz. Efendim ikinci defa okuduğum başka bir kitap. Torpil yapalım biraz. Kendi kitabım Ahir. Bunun ilk baskısı bitti dostlarım. 5 yıl önce basmıştım. Bu da din, devlet, cemaat, siyaset ilişkilerini 100 yıl öncesinden başlayıp günümüze kadar anlatan bir romanımdı. Aynı zamanda içerisinde bir ihtida öyküsü var. Bir satanist gencin, Michel'in yaşadığı değişim serüvenini anlatıyordu. Ve Türkiye'ye kadar devam ediyordu olaylar. Aynı zamanda Sultan Abdülaziz'in öldürülmesiyle başlayan bir süreç var. Yani bunun içerisinde 3 hikaye iç içe geçiyor ve 3 hikaye en sonunda bir yerde toplanıyor. Aynı zamanda Said Nursi'yi merak edenler ve onun hakkında okuma yapmak isteyenler de başlangıç olarak bu romana başvurabilir. Bu romanı niye kendi romanımı niye ikinci defa okudum? Çünkü yeni baskısı çıkacak. İnsan yıllar geçtikçe birçok hatasını görüyor. Ben de bu kitapla alakalı yaklaşık 3-4 ay kadar yeni düzeltmeler yapıp tekrar okudum. Son yıllarda, gerçi az önce de Livaneli hakkında, son kitap hakkında bir sürü laf ettik ama belki de Livaneli benimle tanışsa çok teşekkür ederdi. Tüm kitaplarını okudum Livaneli'nin. Aynı zamanda tüm söyleşilerini dinlemişimdir herhalde. Kaçırdığım bir söyleşisi olduğunu düşünmüyorum. Ve bu kitaptan da abartmıyorum. Yüzlerce kişiye tavsiye etmişimdir ve sattırmışımdır. Hakikaten Livaneli'nin tam bir başyapıt. Tabii ben bu kitabı genelde önerirken şunu öneriyorum. Dostlar eğer bu kitabı alıp okuyacaksanız lütfen bununla beraber George Orwell'ın Hayvan Çiftliği'nde muhakkak bir bakın. Evet, bu yıl okuduğum 107 kitap içerisinde beni böyle farklı yerlere sürükleyen başka kitaplarımız da var. Mesela bunlardan birincisi değerli abim diyeyim, değerli tanıdığım, değerli dostum Sadık Yağız Uçanlar'ın Evden Eve Gezen Ölüm isimli bir kitabı var. Sadık Yağız Uçanlar birçok öykü kitabında, birçok romanında, birçok denemelerinden farklı olarak bu kitapta Türkiye'deki işkence gerçeğini, işkence gören insanları, zulüm gören insanları, onların çektikleri, onların travmalarını bu kitabında yansıtmış. Ben bu kitabın Türkiye'de çok satacağını ve çok ilgi göreceğini düşünüyordum ama kitap ilginç bir şekilde çok basmamış ve çok satılmamış. Ee, En azından şu anda sadece nadir kitapta bulabiliyorsunuz. İçinde çok can atıcı, can acıtıcı, çok can yakıcı öyküler var ama ülkede de hakikaten böyle bir dönem yaşandı. İnşallah bu dönemler tekrar yaşamayız. Bu da bu yıl önereceğim kitaplardan bir başkasıydı. Hani iyi bir roman okuyayım, biraz vakit geçsin, hızlı bir şekilde bitsin istiyorsanız dostlarım 61 saat ve 301 kitapları da hakikaten hızlı okunabilen kitaplar yazarlar üzerinde var. Bu kitapları alıp hani bir tatil roman olarak okursanız büyük zevk alacağınızı tahmin ediyorum. Tabii bu yıl Orhan Pamuk'un dünyada yazılmış en iyi roman olarak tanımladığı Anna Karenina Tolstoy'un kitabı. Yine pandemi döneminde okuduk. Bu kaç sayfaymış bakayım. Arkasından da filmini de izledim. Gerçi kitap çok daha iyiydi. Yaklaşık 1000 sayfalık bir kitap. Bu kitabı da öneriyorum dostlar. Eğer Anne Karenina'yı hala okumadıysanız muhakkak bu kitabı okuyun. Çok iyi bir aşk romanı diyelim. Ama farklı bir aşk romanı. Bu yıl çok beğendiğim, sizlere önereceğim kitaplar da var. Şimdi onlara başlamak istiyorum. Müsaadenizle hani evet, birinci kitap Stephen King'in bir hayranı olarak Enstitü romanını çok beğendim ve bir solukta okudum.
hani elimden bırakmadan bu kitabı okumak istiyorum diyorsanız dostlarım, muhakkak bu kitabı okuyun. Çok farklı olmuş. Stephen King yine ustalığını konuşturmuş. Ahmet Ümit tüm kitaplarını okudum. Neredeyse tüm söyleşilerini dinledim kendisinin. Kayıp Tanrılar Ülkesi'nde kitabı, mitolojiye de ilgi duyuyorsanız Ahmet Ümit bu sefer farklı bir şey denemiş. En iyi kitaplarından birisi diyemem ama başarılı bir roman olmuş. Yine Buzatti'nin Tatar Çölü kitabı bu yıl beğendiğim kitaplardan oldu. Ve Okuyucu. Okuyucu da yaklaşık 15 yaşındaki bir çocuğun kendisinden 15-20 yaş büyük bir kadına aşkını anlatıyor. Kitap ilk başta biraz erotik gibi geliyor. Ya diyorsun bu nasıl bir kitap falan. Ama kitap ilerledikçe hakikaten kitabı çok beğendim ve bu kitabı da sizlere öneriyorum. İskender Pala yine güzel bir kitapla karşına çıkmış. Kervan kitabı muhakkak okunması gereken kitaplardan. Bu yılın en çok beğendiğim kitaplarından birisi Hermann Hesse'nin Çarklar Arasındaki kitabı. Bu kitapta da bir köy çocuğunun, çok başarılı, zeki bir köy çocuğunun bir rahip okuluna verildikten sonra, yatılı bir rahip okuluna verildikten sonra yaşadıklarını anlatıyor. Bu kitabı beğenme sebebim şey de olabilir. Kendim de yatılı okul öğrencisi olduğum için benim yaşadıklarımı birçoğunu bu çocuk da yaşamış. Ve hakikaten ilginç bir kitap olmuş. Bu da bu yıl beğendiğim iyi kitaplardan birisi. Tarık Tufan Düşerken. Düşünün bir hayatınız var. Sonra bir kadınla tanışıyorsunuz. Eşinizi, ailenizi, tüm çevrenizi terk edip bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Ve bu yolculukta o kadar çok tuhaf, o kadar çok ilginç, o kadar çok çarpık şeyle karşılaşıyorsunuz ki tüm hayatınızı baştan sona gözden geçiriyorsunuz. Evet, bir tesisatçıyla bir ressam bir hanımefendinin evlerini terk edip, tüm çevrelerini terk edip beraber yaptıkları yolculuklar ve yaşadıklarını anlatan çok güzel bir kitabı olmuş. Ve bu yılın yine çok beğendiğim, keşke bu kitabı 20 yıl önce okusaydım dediğim kitaplardan birisi. Aptallığın Övgüsü, Erasmus'un bir kitabı. Bu kitabı da hani Aptallığın Övgüsü kitabını okuduktan sonra ben Erasmus'un diğer tüm kitaplarını okumaya karar verdim. İnşallah onları da yavaş yavaş okuyacağım. Bu kitabı da dostlarım öneriyorum. Bu yılın en iyi kitabını seçelim isterseniz. Benim en çok beğendiğim 3 kitap. Bir, Zamir. Zamir kitabında yine Hakan Günday hakikaten muhteşem bir roman ortaya çıkartmış. Zaten uluslararası bir yazardı ama bu kitabıyla hakikaten uluslararası başarısını bir üst seviyeye taşıdı diye düşünüyorum. Uluslararası yardım örgütlerinin insanların sırtından nasıl paralar kazandıklarını, nasıl savaşı, şiddet uğrayan kadınları, yoksulları, açları, sefilleri, savaştan mağdur olmuş insanları kullanarak bunu rant haline getirdiklerini anlatan muhteşem bir roman olmuş. Bu yıl en çok beğendiğim kitapların birisi bu. Siyasi kimliği açısından çok tartışılan birisi. Orhan Pamuk, Nobel ödüllü yazarımız. Onun yine Veba Geceleri kitabı da dostlarım bu yıl en çok beğendiğim kitaplardan ikincisi oldu. Yani bir başka kitabı oldu. Az sonra yılın kitabını seçeceğiz. Yani benim açımdan yılın kitabı hangisiydi? Orhan Pamuk da hakikaten bu kitabı ilmek ilmek işlemiş, ilmek ilmek çalışmış. Ben yazar olmak isteyenlere de muhakkak Orhan Pamuk okumalarını öneriyorum. Çünkü Orhan Pamuk hakikaten bir roman nasıl yazılır, bir romana nasıl çalışılır, bir roman nasıl kurgulanır, romanın içerisindeki bahsettiğiniz tüm konuları tek tek nasıl öğrenirsiniz? Tam bir fikir işçisi gibi, tam bir edebiyat işçisi gibi, tam bir hamal gibi çalışıyor ve bu muhteşem eserler ortaya çıkıyor. Siyasi kimliğin tartışmasına hiç girmiyorum. Efendim yine bu yıl okuduğum en iyi kitaplardan birisi de Çarklar Arasındaydı. Şimdi benim için yılın kitabını seçmek çok zor. Üçünü de çok beğendim. Ama illa seçeceksem dostlarım bir kere bunu seçmem. Çok beğendim ama bence yılın en iyi kitabı bu değildi. Geriye Hakan Günday ve Orhan Pamuk'un kitabı kaldı. İkisini de çok beğendim. Ama bence dostlarım bu yılın kitabı, en çok beğendiğim kitap Orhan Pamuk'un Veba Geceleri kitabıydı. 5 yılda yazdı bu kitabı. Orhan Pamuk bu kitabıyla ilgili söyleşilerinde şeyden bahsediyor. Ben bu kitabı yazarken Veba Gecelerini dünyada yazmaya karar verdiğim zaman dünyada herhangi bir salgın yoktu. Ama ben kitabı bitirdiğimde benim burada bahsettiğim birçok mesele zaten insanlar öğrenmişti. Bu açıdan bilmiyorum iyi mi oldu kötü mü oldu ama muhakkak bu kitabı okuyun. Orhan Pamuk neden büyük bir yazar? Bu kitapla daha iyi anlayabilirsiniz. İnşallah bir başka bölümde de Orhan Pamuk kitapları üzerine bir inceleme çekmeyi planlıyorum.
Ben programın başında bahsetmiştim sizlere. Bu yıl bir felsefi roman yazmayı planlıyorum. Bununla alakalı çalışmalarım da var. İnsanın yalnızlığı üzerine bir roman yazmak istiyorum. Ve bu yıl bol bol felsefe, yine burada da var. Burada bu kitapları tanıtamadım ama bunları çok beğendiğim kitaplar var içerisinde. Felsefi roman yazarken bu yıl bol bol felsefe okumaya vakit ayırabildim dostlarım. Çok iyi kitaplar da çıktı ve hakikaten çok şey öğrendim. Ve şunu da itiraf edeyim, felsefe okumakta da biraz geç kalmışım. Keşke 10-15 yıl önce yoğun bir şekilde felsefe okumaya başlasaydım. Mesela burada bir kitap var. Ahmet Cevizci'nin Felsefe Tarihi kitabı. Yine bizim pandemi döneminde. Bu da yaklaşık 1300 sayfalık kitap. Pandemide bitirdiğim kitaplardan birisiydi. Hani pandemiyi biraz ranta çeviren Türkiye'de birileri varsa herhalde o benim. Kültürel anlamda bol bol kitap okumaya vaktim oldu. Bu kitabı okudum ama felsefeye başlayanlar için önce bir felsefi birkaç roman okuyun. Sofya'nın Dünyası bunlardan birisidir. Bu kitabı felsefede ilerledikten sonra okursanız sizin için daha yararlı olur. Çünkü daha teknik konulardan bahsediyor. İlla da felsefe okumaya başlayacaksanız bu konuda çok kaliteli kitaplar var. Alfa Yayınları hakikaten çok iyi işler çıkarttı. Mesela filozofların yaşamları ve eserleri bu yıl çok beğenerek okuduğum kitaplardan birisiydi. Felsefeye başlayacaksanız bununla başlayabilirsiniz. Ya da burada felsefenin öyküsü var. Bu da Antik Yunan'dan günümüze kadar felsefenin yaklaşık 2500 yılını kabaca anlatıyor. Ama tabii daha da baştan başlamak istiyorsanız dostlarım felsefe kitabı da hakikaten felsefe okumaya başlanmak için ideal kitap olarak görüyorum. Efendim bugünkü programımız bu kadar. 2021 yılında ortalama 107 kitap bitirmişim. Ortalama günlükte 80 sayfa kadar kitap okumuşum. Yani günde 80 sayfa okursanız yıllık ortalama 100-120 kitap arası kitap bitirebiliyorsunuz. İnşallah kitapla kalın. Bol bol kitap okuyun ve hayatınızda değişiklik yapmaktan korkmayın. Emin olun her kitap size yeni bir dünya açacak. Her kitap sizin kendinizi tanımanızda, etrafınızı tanımanızda çok büyük yarar olacak. Her kitap sizi daha iyi anne, daha iyi baba, daha iyi evlat, daha iyi kardeş, daha iyi insan yapacak. Sağlıcakla kalın, huzurla kalın, hayırlı günler.